Merhaba, canlı yayını başlattım. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bugün kullandığımız kelimelerin bizim kaderimizi oluşturduğunu, cümlelerimizi değiştirdiğimizde aslında hayatımızı da değiştirebileceğimizle ilgili yine doğaçlama bir canlı yayın yapmak istedim. Bugün bir tane kısa video paylaştım. Terk etmen gereken 9 cümle diye. Şurada bu tarafta sağ üstte koydum. Bunların üzerinden gideceğiz. Eğer soru cevap şeklinde olursa, sorularınız olursa farklı şeyler de konuşabiliriz. Yine dediğim gibi doğaçlama olacak. Dilerseniz başlayalım. Birincisi ben yapamam. Terk etmemiz gereken 9 cümleden biri. Ben yapamam. Yani bu kelimeyi bazen duyuyorum. Çocuklarımda da duyuyorum. Bir konu olduğu zaman ben yapamam, ben yapamam şeklinde. Aslında hiçbir şey yapılamaz değil. Bizim yeteneklerimize uyan şeyler varsa tabii ki yapabiliriz. Neden yapmayalım? Bu kelimeyi hayatımızdan çıkarmamız lazım. Çünkü her şeyi tabii ki yapamayız. Onu anlıyorum ama mutlaka yapacağımız şeyler de vardır. Motivasyonla ilgili de zaten şöyle şeyler vardır. Hani ben yaparım, o yapıyorsa ben neden yapamam şeklinde daha da kötü laflar falan var ama burada söylemek istemiyorum. O yapıyorsa ben neden yapamayayım diye vardır. O yüzden kesinlikle ben yapamam diye bir şeye başlamamak lazım. Tabii ki bu şey anlamında değil. Yani ben mesela denizci değilim, aklıma o geldi. Denizle ilgili veya orada yapılacak bir şeyle ilgili tabii ki bir konu varsa yapamam. Ama onun dışındaki normal konularda yapabilirim diye düşünüyorum. Yani çıkarmamız gereken, hayatımızda kullanmamamız gereken kelimelerden biri de ben yapamam. Bununla ilgili aklıma bir örnek geldi. Şöyle ki, literatürde Tolstoy'un bisikleti diye bir kavram var. Belki duymuşsunuzdur. Böyle yapılamayan şeylerle ilgili bu ifade kullanılıyor. Tolstoy'un bisikleti konusu ifadesi. Tolstoy bisikleti sürmeyi 67 yaşında öğrenmiş. Yani 67 yaşına kadar bisiklet sürmemiş ama ondan sonra öğrenmiş. Demek ki bir şey yapılabiliyorsa eğer yeteneğiniz varsa 67 yaşında da yapılır, 70 yaşında da yapılır. O yüzden asla ben yapamam diye konuşmayalım. Bir akrabam vardı. Kendisi 70 yaşından sonra resim yapmaya başladı. Resim yeteneği vardı ama hep erteliyordu. Resim yapmaya başladı ve daha sonra bu resimleriyle bir sergi açtı. Hatta resimleri eşinin, dostunun, akrabalarının evlerinde vardır. O yüzden asla yapamam, ben yapamam şeklinde konuşmamak lazım diyerek ikinci maddeye geçmek istiyorum. İkincisi de artık çok geç. Tabii buradaki bu 9 ifade için de yani her türlü farklı case'ler için, farklı durumlar için tabii bunlar söylenebilir. Ama hiçbir zaman geç değil. Yine birinci maddeye atıfla işte Tolstoy'un bisikleti yani 67 yaşında eğer birisi bisiklet sürmeyi öğreniyorsa bunu siz de yapabilirsiniz. Ha, sonradan devam ettirmek istemeyebilirsiniz. O ayrı bir şeydir. Ama hiçbir şey için geç değildir. Son nefese kadar insan istediği şeyi yapabilir, yapmaya çalışmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü bu tür kelimeler insanı olumsuzluğa itiyor. Bu arada üçüncü maddeye geçmeden şeyi söyleyeyim. Negatif cümleler, kurduğumuz cümlelerin mutlaka bir frekansı var. E, Tesla'nın şu sözünü belki bilirsiniz. Evrenin frekanslardan oluştuğunu anlarsanız her şeyi çözersiniz. Evrende oluşan her şeyin, evrendeki şeylerin. Kullandığımız kelimeler, kullandığımız cümleler de gerçekten bir frekans barındırıyor. Şu an bunu anlayamıyoruz ama belki önümüzdeki zaman diliminde daha da iyi anlayacağız diye düşünüyorum. Ee, Bununla ilgili yapılan deneyler var. Japonların bir deneyi var. Bir suyu alıyorlar, mikroskopta inceliyorlar, su kristalini diyelim.
Ona güzel sözler söylediği zaman çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Bir de kötü sözler söyledikleri zaman o su kristalinin resmini bulsam gösteririm aslında. Belki eklerim daha sonra. O su kristalinde bozulmalar olduğunu görüyorlar. Çok net. O kadar net ki. Şimdi şöyle düşünün. Bir bardak su içerken güzel bir şekilde veya mutlu bir şekilde o suyu içmek var veya kötü bir şekilde hani kötü sözler söyleyerek negatif bir şekilde içmek var. O içtiğimiz su bize ne kadar fayda edecek, ne kadar faydalı olacak bunu bir düşünmek lazım. Kullandığımız cümleler, kullandığımız kelimeler gerçekten kaderimizi oluşturuyor. Ee, Hatta bununla ilgili bir örnek vereyim. Mesela şeyi çok sık söyleriz. Sık söyleriz veya söylenir, bize de söylenir. İşte Allah sabrını arttırsın diye. Arkadaşlar Allah'tan sabır istenmez. Dualarda sabır istememek lazım. Çünkü sabır istediğin zaman sabretmen gereken olaylar önüne gelecek. Öyle değil mi? Cesur olmak istiyorsanız cesaretle ilgili bir duada, bir istekte bulunuyorsanız, dilekte bulunuyorsunuz. Onun ortaya çıkması için gerekli şartlar ortaya çıkacak. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden kullandığımız kelimelere dikkat etmemiz lazım. Kendimden bir örnek vereyim. Mesela ara sıra aklıma şöyle bir şey geliyor. Sadece söylemek bile değil, düşünceler bile aslında bizi çok etkiliyor. Ben bu aralar hiç hasta olmadım, epey oldu falan diye böyle içimden geçirdikten bir iki gün sonra hemen hasta oluyorum. İnanın belki size oluyor mu bilmiyorum ama ya bu aralarda epeydir hasta olmadım falan diyorum kendime. Bir bakıyorum nezle olmuşum. O yüzden dediğim gibi şeyi çekmemek lazım. Negatif enerjiyi, negatif frekansları çekmemek lazım. Diyerek üçüncü maddeye geçelim. Başkaları ne düşünür? Bu aslında bu el alem ne düşünür? Hepimizin başının belası. Tabii ki burada bir toplum içinde yaşıyoruz. Yani topluma aykırı hareketler yapacak değiliz tabii. O anlamda söylenmiyor da başkaları ne düşünür? Ben şunu yapsam. Örneğin bir adam 50 yaşına gelmiş, 60 yaşına gelmiş. İşte bu yaştan sonra belki dans kursuna gidecek bilmiyorum. İşte el alem ne der, arkadaşlarım ne der, gülerler mi, beni kınarlar mı şeklinde düşünüp de o çok istediği şeyi yapmaması ne kadar üzücüdür değil mi? Düşünün siz e, devamlı şey hayali kurmuşsunuzdur mesela. İşte dans geldi aklına veya bir kadın bale yapmak istiyordur ama yapamamıştır. Ama şimdi şartlar oluşmuştur. İşte arkadaşlarım ne der, o ne der, bu ne der falan diye bunları ertelememek lazım. Böyle şeyleri düşünmemek lazım. Zaten hayat kısa. İnsan bir şey yapmak istiyorsa mutlaka yapmalı diye düşünüyorum. Bu arada yorum geliyor mu bilmiyorum, göremiyorum. Ee, Ama dörde devam edeyim ya yapamazsan. Ya yaparsan, yani ya yapamazsan tamam. Sonuçta bir şeyi denemeden onu yapabildiğimizi veya yapamadığımızı göremeyiz değil mi? Yani ya yapamazsam lafıyla bir iş düşünüp de bir işe girişmemek ne kadar kötü. Belki yapacaksın, belki başaracaksın. Zaten bizim yapamadıklarımız, hatalarımızı gördükçe aslında başarıya o şekilde ulaşıyoruz. Öyle değil mi? Dolayısıyla ya yapamazsam gibi negatif bir cümleyi de kullanmamak lazım. Çünkü bizi olumsuzluğa itiyor. Devamlı olumlu cümleler kullanmamız lazım. Bir diğeri beşincisi böyle gelmiş böyle gider. Aman böyle gelmiş düzelecek mi, düzelmeyecek mi hiç önemli değil şeklinde düşünmek hiç de hoş değil. Çünkü ya bunun siz de farkındasınız şimdi değil mi? Yani böyle gelmiş böyle gider. Hani şu anki mevcut durumda belki böyle bir şeyler düşünebiliyoruz ama bir şeyleri değiştirebilmek için önce kendimizi değiştirmemiz lazım. Yanılmıyorsam Tolstoy. Bu arada kanalda Tolstoy ile ilgili de epey şeyler paylaştım. Orada da bakabilirsiniz. Uzun videolar da var. Ee, insanın önce hani başkalarını değiştirmektense önce kendini değiştirmesi lazım.
değiştirmeye başlaması lazım. Yavaş yavaş kendini, ailesini, çocuklarını, etrafını değiştirirse toplumunda değişeceğini görmek mümkün. O yüzden böyle gelmiş böyle gider lafını kullanıyoruz ama dediğim gibi bunu kullanmamak lazım. Tam tersini kullanmak lazım. Bir diğeri 6. maddemiz benden hiçbir şey olmaz. Yani bunu söyleyen birileri olduğunda yani gerçekten sıkılıyorum artık. Benden bir şey olmaz. Niye olmaz? Yani herkes her şeyi yapabilecek değil tabii. Herkesin yetenekleri farklı, herkesin istekleri farklı vesaire. Hem yeteneği hem şeyi farklı ama yani benden bir şey olmaz diyerek ne kazanacağız? Ne kazanılabilir ki? Yani bir öğrenciyi düşünün. Üniversite sınavına hazırlanacak. 12. sınıfta hazırlanıyor. Ya benden de bir şey olmaz işte öylesine yapayım demek mi daha iyi? Yoksa ben yapacağım, ben bunu yapacağım, ben bununla başarılı olacağım. Tamam belki sayısal değil ama sözel tarafta, eşit ağırlıkta çalışarak başarılı olacağım demek mi? Bu tür sözler arkadaşlar bizde yılgınlık oluşturuyor. Yani vücudumuzdaki şimdi yayının başında şeyden bahsetmiştim ya suya söylenen güzel sözler suyu ne kadar berrak ve şey yapıyor kristalize çok güzel bir şey çıkarıyor. Kötü söylendiği zaman da kötü bir şekilde olumsuz değişik bir hal alıyor. Şimdi vücudumuzun da hücrelerden oluştuğunu düşünürsek yani trilyonlarca hücre var, 100 trilyon kadar hücre var. Hücrenin içinde de su var. Yani vücudumuzun %70'i su deniliyor. Neyse 70-75'in dörtte biri. Demek ki kullandığımız bu kelimeler hücrelerimizi de etkiliyor. Hücrelerimizi etkilediği için de psikolojik olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Ondan sonra o psikolojik sıkıntılar da bizi psikosomatik yani fiziksel rahatsızlıklara doğru götürüyor. O yüzden olumlu cümleler kullanmak her zaman iyi. Bir sonraki o çok şanslı. Allah Allah. Ben şanslı değilim. O çok şanslı. Bu şans kelimesiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Ee, Bir gün oğlumla, daha geçen hafta oldu. Oğlumla bir yere gittik. Arabayı park edeceğiz. AVM gibi bir yer. Otoparka girdik. Çok dolu. Of, burada da hiç bulamayız dedi. Yer bulamayız deyince ben dedim ki yo bulabiliriz. Çünkü e, ben uzun zamandan beri hep bu şekilde ve bunu da deniyorum arkadaşlar. Siz de deneyin. Böyle bir AVM'ye, bir kapalı otoparka veya açık otoparka kalabalık bir yere gittiğimiz zaman hep şöyle diyorum. Ben şanslıyım. Ben burada bulabilirim diyorum. İnanın %90'ında buluyorum. Ya bir boşluk oluyor ya bir araba çıkacak oluyor. Ben yaklaşınca. Bunu anlattım oğluma. Gerçekten mi dedi. Evet dedim bu şekilde. Hadi deneyelim dedim. Bak gerçekten şu anda da daha yeni girdik ve arıyoruz. Ee, Bir tur yapmadan biraz gittikten sonra gerçekten bir araba çıktı ve biz oraya girdik. Oğlum çok şaşırdı. Ben buna inanmazdım. Hani bu konuda şanslı değilim diye düşünüyordum ama çok ilginç oldu falan dedi. Bu da ona bir hayat öğretisi gibi bir şey oldu yani. Artık dedim bundan sonra ben şanssızım. Ben şanssızım işte başkası şanslı vesaire bunu söylemeyeceksin. O yüzden başkası şanslı ben şanssızım diye hareket etmemek lazım. Biraz bilinçaltımızı olumlu sözlerle, olumlu düşüncelerle doldurmamız lazım. Gerçekten bu bir kere de olmuyor. Yani bunu ben size deneyin dedim. E, Ama hani bir kere de olmaz ama bunu kendinize söyleyin. İnanın karşınıza o tür şeyler çıkıyor. Yani bu otopark örneği çok yaşıyorum ben. %95 buluyorum yani. Birisi çıkıyor, bir şey oluyor. Belki çok az. Bir iki kere tur attığım oluyor. O yüzden tavsiye ederim. Ee, Sekizincisi zamanım yok. Ya bu zaman yani şimdi 24 saatimiz var. 7-8 saati uyuyoruz. Ondan sonra geriye bize 16 saat vakit kalıyor. Bu 16 saatin hadi 8 saatini işte geçirdik. Ondan sonra gerçekten yani eğer bir şey istersek zaman ayırabiliriz. Bununla ilgili şöyle somut bir örnek vereyim. Kitap okumayla ilgili. Ben hani arkadaşlarıma ya kitap okumamız lazım gibilerinden sözler söylediğimde hani
veya kitap okuyor musun gibilerinden. Ya hiç okuyamıyorum çünkü eve gidiyorum, yorgunum. İşte bu kadın arkadaşlarımız da olabilir, erkekler de olabilir. İşte yemek yiyoruz vesaire. Çocuk var. Çocukla ilgileniyorum. Hiç vakit kalmıyor. Çocuk kaçta yatıyor diyorum. Bebek veya çocuk işte küçük çocuk. İşte 10'da yatıyor. Ondan sonra saat 12'ye kadar 2 saat var. Yani 2 saat boyunca eğer istersen gerçekten zaman ayırabilirsin. Kitap okuyabilirsin dediğimde böyle bir duruyorlar. Yani 2 saatin hepsini de ayırmak istemezseniz arkadaşlar günde 10 sayfa okunsa 30 günde 300 sayfa eder. Yani 10 sayfa da bir şey değil. 5 dakikada falan okunur. 5-10 dakikada. 10 dakika ayırsanız gerçekten bir kitabı bir ayda bitirebilirsiniz. Yılda 12 kitap eder. Bu arada aklıma gelmişken dünyada en çok okuyanlar herhalde Japonlar. Ee, Yani yılda, şimdi rakamları atmayayım ama çok sayıda kitap okuyorlar. Dolayısıyla insan eğer bir şey istiyorsa, gerçekten istiyorsa, hayatında onu birinci sıraya koyuyorsa, öyle söyleyelim. Birinci sıraya koyuyorsanız yapabilirsiniz, zaman ayırabilirsiniz. Bu birinci sıra kitap okumak mı? Her gün uyumadan önce 10 dakika okuyun. Bu arada bunu ben de yapıyorum ama yapmamak lazım. Yani uykuya telefonla giriyoruz. Biliyorsunuz telefonlardan, ekranlardan bize mavi ışık geliyor. Bu mavi ışık aslında bizi çok rahatsız ediyor. Hatta uzmanlar şey diyor, yani uyumadan 1-2 saat önce telefonu bırakın ama mümkün değil, bırakamıyoruz. Şimdi gençlerde de çocuklarda da görüyorum. Ee, Yani telefonla yatıyoruz, yani telefon yatakta duruyor veya yatağın yanına konuluyor. Bu arada bir tavsiye, cep telefonları istasyonlarla devamlı haberleştiği için hani data geliyor mu, bilgi geliyor mu diye. O yüzden yattığımız odada değil de başka bir odada bulundurmakta fayda var. Bütün elektrikli cihazları, yani elektronik cihazları. Çünkü bir şekilde küçük de olsa bir frekans yayılıyor kullandığımız elektrikli cihazlarda. O da belki uyku kalitemizi etkileyebilir. Mümkün mertebe böyle bazen bakıyorum arkadaşlar söylüyor işte yastığımın altına telefonu koyuyorum. Koymayalım, yani yastığın altına koymayalım. Odamızdan, yattığımız odadan başka bir odaya koyalım. Bunu da aktarmış olayım. Şunu söylüyordum. Yatmadan önce eğer istersek, gerçekten istenirse, örneğin kitap okumak mı istiyoruz? Kitap okuyarak, 10 sayfa kitap okuyarak uyuyabilirsek hem çok daha rahat uyuyacağız, bunu söyleyeyim. Ben kitap okumadığım zaman kelimeleri hatırlamakta güçlük çekiyorum. Bu sizde oluyor mu bilmiyorum ama kitap okumaya biraz ara verdiğimde cümle kurarken böyle bazı kelimeleri hatırlayamıyorum. Ee, Yani kitap okumak zihni kibarlaştırır, kelimeler zihni kibarlaştırır diye bir söz var. O yüzden size tavsiyem. Eğer okumak istiyorsanız tabii uykudan önce hani telefonla işte TikTok'ta, YouTube'da veya Instagram'da değil de kitap okuyarak uyursak çok daha sağlıklı olur. Kitap örneği verdim ama kitap değil, belki başka bir hobiniz var, onu yapacaksınız. Yani yapmak istediğimiz şeyleri hayatımızda birinci sıraya koyarsak arkadaşlar, bunu unutmayalım. Birinci sıraya koyarsak yaparız. Yani spor yapmak mı istiyoruz, kilo vermek mi istiyoruz? Bunu birinci sıraya koymamız lazım. Başka bir şey mi yapmak istiyoruz? Örneğin tarihle ilgili kitaplar, tarihle ilgili bilgi edinmek istiyoruz. Eee, Eğer bunu yapmak istiyorsak bunu birinci sıraya koyacağız ve ona zaman ayıracağız. Biraz uzattım ama zamanla ilgili şunu da söyleyeceğim. Yapmak isteyip de yapamadığımız, güçlük çektiğimiz, bize zor gelen bir şey varsa, birincisi dediğim gibi bunu birinci sıraya koymamız lazım. İkincisi de küçük küçük adımlarla onu halletmemiz lazım. Örnek verelim. Bunu zaten bir eğitimde ben buna rastlamıştım. Bir eğitimde hoca bunu söylemişti. Böyle yapmak isteyip de yapamadığınız, size zor gelen bir şey var mı dedi. Ben var dedim. Ne mesela? Ben dedim kitap yazmak istiyorum. Yani 20 yaşından beri böyle bir kitap yazma hayalim var. Yazıyorum, bırakıyorum vesaire. Ondan sonra
İşte bu güzel oldu mu, olmadı gibilerinden ve hep de en iyisini yapmaya çalıştığım için bu zamana kadar geldik ve yapamadım dedim. Hep böyle bir atıl vaziyette kaldım. Şimdi hemen dedi bilgisayarında bir Word dosyası açıyorsun dedi hoca. Sonra hemen bugün yazmaya başlıyorsun dedi. Hemen açtım, açtırdı bana. Hemen bir tane Word dosyası açtım. Bir iki cümle yazdım. Her gün dedi, her gün bir veya iki cümle yazıyorsun dedi. Bugüne kadar dedi bunu yapmış olsaydın dedi, bir yıl, 2 yıl önceden dedi, şu ana kadar bir kitap bitirmiş olur muydun? Tabii ki. Yani düşünüyorum ve o şeyle başladım. O gazla mı diyelim işte bu motivasyon da burada geliyor. Hani kanalımda motivasyonla ilgili şeyler de paylaşıyorum ama arkadaşlar yani motivasyon böyle bizi gaza getiriyor. Hemen başlıyoruz ama bu örnekte olduğu gibi ben 3-5 gün sonra, bir hafta sonra onu bıraktım. Bırakmasaydım ki bu olay ne zaman oldu? 2018'de. Yani 7 yıl geçti. Şu ana kadar kaç tane kitap bitirmiştim. İşte motivasyon geçicidir ama disiplin süreklidir. Yani bir şey yapmak istiyorsanız, örneğin Japon tarihi öğrenmek istiyorsunuz. Bu arada şöyle bir bilgi var. Her gün istediğiniz bir konuya, Japon tarihi demişken o geldi aklıma. Yanılmıyorsam yarım saat. Hadi onu biz 1 saat yapalım. 1 saat vakit ayırdığınızda düşünün. Yılda 365 saat Japon tarihi ne çalışmış olmuş olursunuz değil mi? 360 saat Japon tarihi çalıştınız. Yani dünyada Japon tarihi uzmanları dışında hani bu konuda bilgi sahibi olan %1'lik, %2'lik sınıfa gireriz. O kadar önemli. Hani taşı delen suyun kuvvetliliği değil sürekliliğidir derler ya. O yüzden sizi zorlayan, sizi yapmakta zorlandığınız yani aman ben bunu nasıl yapacağım diye düşünüp de böyle zor gelen bir şey varsa bu dediğimi uygulayın. Yavaş yavaş, adım adım, her gün. Dedim ya kitap okuma mesela. Kitap okuma zor mu geliyor kardeşim? Ya günde 5 sayfa oku. Al, 5 sayfa oku, bırak. Zaten 30 günde 5 sayfadan ne eder? 150 sayfa eder. Yani orta küçüklükte bir kitabı, orta sayfa bir kitabı bitirmiş oluruz. Dediğim gibi öğrenciler için de yani bunu bir öğrenci izleyecekse işte ben matematiği yapamıyorum veya öbürünü yapamıyorum. Çalışıyor musun? Yani gerçekten çalışıyor musun? Hani hepimiz normal zekada insanlarız. Başkaları yapıyorsa biz de yapabiliriz. Matematikte veya diğer konularda her gün düzenli bir şekilde çalışırsan gerçekten bunu başarabilirsin. Zamanım yok konusunu bu şekilde anlattım. Çünkü dediğim gibi yani sözünüzü insan zaman ayırmak istiyorsa bir şeye, gerçekten istiyorsa yapar. Lego mu yapmak istiyorsunuz? Zaman ayır yap veya başka bir şey mi? Hiç fark etmez. Örnekler çoğaltılabilir. 9. madde çok mutsuzum. Şimdi mutluluğa geldik. Mutlulukla ilgili de benim kanalımda daha önce söylediğim şeyler de vardı. Burada izninizle bir su içeceğim. Şimdi bu dünya çok mutlu bir yer değil, mutlu olunacak bir yer değil. Ee, Yani dünyadaki bu yaşanan olaylara, çevremizdekilere, günlük gördüğümüz haberlere baktığımız zaman çok da böyle mutlu olunacak bir yer değil gerçekten. Ama devamlı anne çok mutsuzum, mutsuzum diyerek de kendimize mutsuzluk şeylerini de yüklememek lazım. Yani daha dün konuştuk arkadaşlarla. Mutluluk dediğimiz şey hayatta zaten mutluluk veya tersi olan mutsuzluk. Böyle sinusoidal bir dalga gibi. Yani bir yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor. Bir yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor. Öyle bir grafik düşünün. Gerçekten bakın kendi hayatınızda da bakın. Bir şeyler oluyor, mutlu oluyorsunuz. Ama bunun çok sürmediğini görüyorsunuz. Yani bir süre sonra, ertesi gün olabilir. Yani nasıl örnekler vereyim? İşte mutluluk da bu arada bir şey, yol yani. Çok büyük mutluluklar peşinde de olmamak lazım. Küçük mutluluklar da çok önemli. Onunla ilgili de bir şey yapmıştım. Buraya belki koyarım daha sonra. Ee, Örneğin bir araba alacaksınız. Araba almak için işte 2 yılınız var. 2 yılda para biriktireceksiniz veya başka bir şey. O 2 yıl bitinceye kadar şey yapmayın.
Yani 2 yılı bekleyeyim de araba alayım da ondan sonra çok mutlu olayım. Yok böyle bir şey. O yolu yani hayatında bir yolculuk olduğunu düşünürsek o yolu mutlu geçirmeye çalışın arkadaşlar. Küçük mutluluklara da dikkat ederek o şekilde yapmamız lazım. Hadi diyelim araba aldık ve mutlu olduk işte. Yani Allah göstermesin tabii. Ee, Adam araba alıyor, ertesi gün kaza yapıyor. Yani bir bakıyorsun böyle çok ilginç. Ne oluyor? Mutsuz oluyor, huzursuz oluyor. O yüzden yani bu hayatı böyle hep de mutlu olmaya geldiğimizi düşünmeyelim, öyle söyleyeyim. Hep mutlu olmak için gelmedik. Bu hayatta hüzün de var, mutluluk da var, sıkıntılar da var, dertler de var. Usta daha derinlemesine girersek, hani mutluluk, mutsuzluk, biz bu dünyaya niye geldik? Geçen Tolstoy'un bir şeyini paylaştım. Hayatın anlamı gibi, yaşamın anlamı, 5 maddede yaşamın anlamı diye. Ya orada da söylüyor, başkalarına yardımcı olmak hayatın anlamı gibi. Ya kendimce de öyle düşünüyorum. Yani şimdi burada bu saatte bir canlı yayın açtım. İşte terk etmen gereken 9 cümle. Hani insanlara biraz faydalı olmaya çalışıyorum. Bu benim dünyaya geliş amaçlarımdan biri. Bu gerçekten ama sadece insanlara da değil. Yani hem hayvanlara hem bitkilere, doğadaki ne varsa canlı cansız her şeye hürmet ederek onlara elimden geldiğince faydalı olmaya çalışıyorum. Bu bir gülümseme de olsa, bu bir derdi olan birinin derdini dinlemek de olsa çok çok önemli şeyler diye düşünüyorum. O yüzden mutluluk, mutsuzluk çok önemli kavramlar, çok da konuşulacak kavramlar tabii. Çok uzun sürede konuşulacak kavramlar ama ara sıra can sıkıntısı da olmalı. Dün mesela bir arkadaşım canım çok sıkılıyor dedi. Yani gerçekten bu aralar canım çok sıkılıyor. Hiçbir şey hissetmiyorum vesaire. Olsun. Yani bu da olmalı. Hani bunu da deneyimlemeliyiz. İlla ki her zaman mutlu olacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Bu arada bu günümüzdeki modern hayat bizi devamlı bir şey yapmaya itiyor. Yani mutlu olmamız lazım bir. İkincisi bunu yapmak için devamlı bir şeyler yapmalıyız. Nedir o? İşte akşam şu konsere gideyim, şuraya gideyim, şu yemeği yiyeyim, şu sinemaya gideyim, hafta sonu şunu yapayım, spor yapayım, bunu yapayım. Aman hiç boş kalma. Ya ne oldu yani? Devamlı bir şeyler yapmak zorunda mıyız? Yok değiliz. Bu hayatı kaçırma muhabbeti var. Bir arkadaşım bunu söylemişti de hayatı kaçırıyorum gibi geliyor. Değil arkadaşlar, hayatı hiç kaçırıyor falan değiliz. Yani ne oldu? Tamam, eğer istersen arkadaşlarınla tabii ki güzel vakit geçirirsin, bir yemek yersin, bir şey yaparsın, bir sosyal faaliyette bulunursun. Eyvallah. Ama kendinizi bunun için zorlamayın. O arkadaşıma da onu söyledim. Yani bırak böyle kalsın. Bırak bunu deneyimle. Canın mı sıkılıyor? Hiçbir şey yapmak istemiyor musun? Yapma. Bırak kalsın. Hatta bununla ilgili küçük şeyleri, ufak şeyleri dert etmeyin diye bir meşhur kitap vardı. Belki bilenler bilir. Ufak şeyleri dert etmeyin. Amerikalı bir yazar. Ki bu terapist zaten. Yani her gün kendisine şeyler geliyor. Danışanlar geliyor. Ondan sonra bunlarla konuşuyor. Bir gün bir konferansa gidiyor. Konferans da böyle kasaba gibi bir yerde küçük bir otel var. Ertesi sabah diğer kişiler de gelecek ve konferans yapılacak. Kimse de gelmeyince böyle lobide oturmuş, canı sıkılmış oturuyor. Birisi gelmiş, konferansın sahibi, tanışmışlar, asıl organizatörü diyelim. Bu ona demiş ki ya benim şu an canım çok sıkılıyor ve bunu düşünüyorum. Hani can sıkıntımı giderecek ne yapayım demiş. Çünkü küçük bir kasaba, yapılacak bir şey de yok. Akşama kadar ne yapacağım falan demiş. Adam demiş ona ki bırak canı sıkkın kalsın. Yani can sıkıntısını da yaşa, can sıkıntısını da deneyimle. Bırak. Biraz böyle kendini dinle. Neler hissediyorsun, neler yapıyorsun, yani neler düşünüyorsun diye can sıkıntısını biraz da. Çünkü can sıkıntısı da lazım. O adam diyor ki sonra diyor yani bu bana çok böyle bir dank etti kafama diyor. Ben hani böyle düşünmüyordum. İlla ki bir faaliyet içinde olmam lazım diye düşünüyordum diyor. Sonraki zamanlarda diyor bunu kullanmaya başladım. Şöyle ki iş yerimden eve giderken tabii bu Amerika'da oluyor. Yani burada nasıl yaparız bunu bilmiyorum ama eve giderken diyor böyle e,
ormanı ve nehri gören güzel bir yer var diyor. Oraya arabayı çekiyorum diyor. Orada 10 dakika boyunca hiçbir şey yapmadan kendimi dinliyorum. Ve bu bana o kadar iyi geliyor ki diyor. Yani eee, kendini dinlemek, hani bunu yaptığınızda aslında beynimiz kendisine reset atıyor. Bunu hiç denediniz mi bilmiyorum. Bir dakika boyunca hiçbir şey yapmadan, hiçbir şeyle ilgilenmeden böyle bir sadece nefes alıp vererek, nefesinizi dinleyerek mindfulness pratiklerine giriyor bu. Ee, Bu şekilde kendinizi denediniz mi hiç? Dinlediniz mi? 10 dakika. 10 dakika çok uzun bir zaman bu arada. Hani şey gelmesin bize. Şimdi ben bunu yapmaya çalışıyorum diyeceğim ama hani burada trafikte nasıl yapacağız, nerede duracağız, dursan sana şey derler, ne yapıyorsun burada falan derler. Ama onun dışında gerçekten kendimize de böyle bir zaman ayırmamız lazım. Eve geldik, eve geldiğimizde bir odaya, işlerimizi hallettikten sonra bir odaya geçip hani meditasyon yapılıyor ya, onun gibi böyle sessiz zaman, birkaç dakika sessiz zaman ayırmamız lazım. Zihni resetlemek için. Gerçekten zihnimizi resetlemek için. Bunu yaptığımız zaman mutluluğunda, mutsuzluğunda birbirini takip eden böyle bahsettiğim gibi sinusoidal bir dalga olduğunu, yani bir mutlu oluyoruz, bir hüzünlü oluyoruz. Burada aklıma şey geliyor. Dün arkadaşım öyle söyleyince bunları anlattım ve sonra dedim ki ben de böyle durumlarda, bu tür hallerde olduğum zaman şu geliyor aklıma. Kim söylemiş bunu bilmiyorum ama hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Mutluluk da sonsuza kadar sürmez. Mutsuzluk da. Hani yin yang diyelim. Fark etmez. Hiçbir şey gerçekten sürmüyor. Hani bizim kültürümüzde bu da geçer yahu var. Gerçekten geçiyor. İnsan öyle şeyler yaşıyor ki diyorsun ki tamam ben bittim, bu çok fena, çok kötü vesaire. Ama bakıyorsun o da geçiyor. Zaman her şeyin gerçekten ilacı. Eğer şu an veya bunu daha sonra dinleyecek içimizde mutsuz birisi varsa gerçekten gerçekten her şey geçiyor. Buna inanarak yaşamak lazım. Biz bu dünyaya da hadi biraz o konulara da girelim. Biz bu dünyaya da her şeyi, duyguları daha doğrusu deneyimlemek için geldik. Mutluluk, mutsuzluk, sevgi, aşk, fedakarlık, merhamet, tam tersi duygularda vesaire. Aslında bu tür şeyleri deneyimlemek için geldik. Deneyimle ve geç. Ee, Şey geldi aklıma, çok aslında ölümle ilgiliydi bu. Bir arkadaşımın arkadaşı herhalde. Annesi vefat etmiş ama bir türlü ağlayamıyor. Yani ağlayamıyor. Bu arada Hazar Kıran selamlar. Sinan herhalde sensin. Bizden de selamlar. Ee, Arkadaşım şöyle diyordu. Yani annesi vefat etmiş ama bir türlü böyle içini döküp katıla katıla ağlayamadı. Böyle sıktı kendini. Yani bu daha sonra bu tür kendini olay yaşandığı zaman o duyguları eğer yaşamazsak, hani ağlamaktı vesaire, bunu yaşamazsak daha sonra çok daha kötü bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bütün duyguları yaşamamız lazım. Bütün duyguları yaşa ve geç ama orada takılı kalma. Üzüntü mü? Tabii ki. Bu dünyada ölüm de var. Hastalıklar da var. İyi şeyler de var. Güzel şeyler de var. O yüzden o duyguları yaşayacağız. Ama buramızda tutmayacağız. Yaşayıp geçeceğiz, görüp geçeceğiz. Ee, Mutluluk, yani mutsuzlukla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Hani başka bir konu aklıma şey söyleyeyim. Hani bu 9 maddeyi bitirdik ama arkadaşlar gerçekten canlı cansız her şey aslında bir, dediğim gibi, bir frekanslar. Hepsinin yaydığı bir frekans var. O yüzden bizim kullandığımız kelimeler de hani eee telepatiyle iletişimde bulunmuyoruz. Konuşuyoruz. Bu konuşmalarımız, hatta bir rivayete göre bu konuşmalarımızın da bir frekansı var. O frekans da sonsuza kadar gidiyor. Harmonikleri var. Ve hiçbir şey kaybolmuyor. Eğer siz bunu dekod edebilirsiniz, atıyorum 500 yıl önce konuşulmuş sözleri de geri çevirebilirsiniz, bulabilirsiniz. Bununla ilgili aslında bir şey var. Belki daha sonra onu bulurum ve buraya koyarım. Bu canlı yayını kaydediyorum çünkü.
Bu teknolojiyi bulan kişiler var ama daha sonra ortadan biraz kaldırıldı. Biliyorsunuz bu tür şeyler sıkıntılı. Yani diyeceğim o ki düşüncelerimiz ve konuşmalarımızın yaydığı bir frekans var. 4 Hz'dir, 6 Hz'dir, 8 Hz'dir vesaire hiç önemli değil. Bu sözlerimiz hem karşıdakine olumlu bir şekilde yansıması var. Tersinde de kötü sözlerin olumsuz yansıması var. Kendimize de var. Başta bahsettiğim gibi hani bir su güzel bir sözden çok güzel bir şekilde bir görünme geliyorsa su damlası, su atomu diyelim neyse kötü şekilde kötü sözlerle büründüğü zaman da çok daha olumsuz şekilde geliyor. Vücudumuzun %75'i de sudan oluşuyormuş. O yüzden bizi çok etkiliyor. Hem psikolojik anlamda da etkiliyor. Daha sonra da bizi hastalıklar seviyesine de getirebiliyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Mutlulukla ilgili ve diğerleriyle ilgili de şey yaptım. Biraz konuşmaya çalıştım. Burada aklıma başka bir şey gelmedi. Şu an durmak istedim. Ee, Yaklaşık 36 dakikalık bir yayın oldu. İsterseniz burada da kapatabiliriz. Soru var mı diye hemen bir bakmak istiyorum. Ee, Sadece. Ha bu arada aklıma gelmişken şimdi aklıma geldi onu size göstermek istiyorum. Yani kelimelerin gücüyle ilgili bir tane video vardı. Şöyle size göstereyim hatta o videoyu izleteyim. Şöyle ki e, de kısayım. Bu çok eski bir video. Böyle tam ekran yapmaya çalıştım. E, Burada kör bir adam var. Gözleri görmüyor. Bir tane önünde yazı var. Gelen geçen bozuk paralar atıyor. Burada da ben görmüyorum, lütfen yardım edin şeklinde yazıyor. Sonra birisi geliyor yanına, bir kadın geliyor. Evet, bu gördüğümüz kadın geliyor. Ve bu kadın, birazdan göreceğiz, bu kadın önündeki yazıyı değiştiriyor. Eminim bunu görmüşsünüzdür. Ben de diğer sosyal medya kanallarımda yayınlamıştım. Bir şey yazıyor oraya ve onu göstermiyor şu an. Adam da ayakkabılarından tanımaya çalışıyor. Ve koyuyor yerine farklı bir şey yazıyor. Bunu yazdıktan sonra herkes şey gibi çok çok para vermeye başlıyor. Çok fazla para veriyor. Yani daha önce bozuk paraları verirken şimdi çok veriyor ve kadın sonra tekrar geliyor. Adam onu ayakkabılarından tanıyınca diyor ki benim tabelama ne yaptın? Ne yazdın oraya? Aynısını yazdım diyor. Ama aynısı değil tabii ama farklı kelimelerle. Şimdi bakın nasıl yazmış. Az önceki başta şey yazıyordu. Ben görmüyorum, yardım edin. Şimdi de güzel bir gün ve ben bunu göremiyorum. Bu o kadar şey ki, kapatalım böyle. O kadar önemli ki, yani güzel bir gün ve ben bunu göremiyorum. Gerçekten çok enteresan. Ben bugün çocuklarla dışarıdaydım, bir yerde oturduk. Yanıma tekerlekli sandalyede bir adam geldi. Hemen yani şey de açık böyle cam da açık. Hemen yanımda Ee, zor konuşuyor. Tekerlekli sandalyede ondan sonra merhabalaştık. Bir şey içer misin dedim. Sağ ol dedi. Ama çok zor konuşuyor. Sonra benimle konuşmaya çalıştı. İşte sakatlanmış, sakat kalmış vesaire. Bir çayı bile zor içti. Hani çayı bile böyle eline aldı zor içti. Ondan sonra konuştuk ettik biraz böyle. Zaten dediğim gibi zor da anladım kendisini. Ama bir baktım ona. Biz hani rahat rahat yürüyoruz, nefes alıyoruz vesaire. Adamcağız, adamcağız böyle şeyde, tekerlekli sandalyede. Çok enteresan, çok şeydi böyle. Hani bu tür insanlar da tabii ki biz onları görünce aslında ibret almamız lazım. Kendileri de çok zor bir hayat yaşıyorlar. O onların imtihanı. Bize de eğer ibret alabiliyorsak örnek oluyorlar. Bu arada tekerlekli sandalye geçmiş demişken aklıma bir şey geldi. 10. madde
olarak belki şikayet etmemeyi katabiliriz buraya. Şikayet etmemeyle ilgili bir şeyler söyleyeyim, ondan sonra da kapatalım. Şimdi bizim kültürümüzde de var, büyüklerimiz de der, evladım şikayet etme, işte Allah şikayet edeni sevmez vesaire. Bir gün ofisteyim, ofisin aşağısındayım, orada beklerken arkadaşlarla birini gördüm, tekerlekli sandalyede yine, böyle geri geri geliyor, yani yokuş bir yer var, yavaş yavaş iniyor böyle, bize doğru geliyordu. Ben de yardım edeyim dedim, tutayım dedim. Hani adam şey mi yapıyor? Meğer hani düz gelmiyor, çok hızlanır diye geri geri geliyor. Geldi yanımıza, sonra döndü ve gitti. Yanımızdaki arkadaş dedi ki bu dedi ileride çalışıyor dedi. Her gün böyle geliyor, öğle yemeğine çıkıyor işte. Öğle yemeğini yemek için oraya çıkıyor dedi. Biz de o gelene kadar, onu görene kadar böyle arkadaşlarla konuşuyoruz. İşte bilirsiniz iş yerindeki şikayetlerimiz. Hayattan şikayet ediyoruz. Oradan şikayet, buradan. Hep böyle olumsuz şeyler. Aslında bu terk etmen gereken 9 cümleyi ona çıkarmak lazım. Yani bu şikayet olayı gerçekten hayatımızı karartıyor. Orada aklıma bir şey geldi. 4 kişiydik. Pardon 3 kişi. Benle beraber 4 kişiydik. Dedim ki arkadaşlar yani işte bak biz şikayet ediyoruz. Bak adam ne halde yani şikayet etmememiz lazım demişken dedim ki var mısınız dedim 24 saat boyunca şikayet etmeme challenge yapacağız. Nasıl yani dediler. Evet dedim. 24 saat bir gün sonra buluşacağız. İş yerinde yine şu an dedim saat 14 ve yarın 14'te tekrar soracağım size. Ben dahil. 24 saat boyunca hiç şikayet etmeme challenge yapalım. Var mısınız? Varız dediler. Ondan sonra ayrıldık. Şimdi ertesi gün onlara sordum ama kendimi yapacağım, kendimi söyleyeceğim. Ee, Şikayet içeren kelimeler kullanmayacağım ya, şikayette bulunmayacağım. Tamam, onu zihnime yerleştirdim. Sonra bir şey oldu, bir yarım saat geçti. Biriyle bir şey konuşuyordum. Bir şey söyledi. Sonra ben dedim ki ya zaten hayat adil değil ki dedim. Dank böyle aklıma geldi. Ama ben şikayet ettim. Yani hemen başladım. Hemen orada dedim tamam şikayet etmeyeceğim. Akşam oldu, eve geleceğim, arabaya bindim, trafikteyim. Trafikte malum, yani hepimiz biliyoruz, trafikteki olan olaylardan dolayı sinirleniyoruz. Birine böyle güzel sözler söyledim, öyle söyleyeyim, şikayet anlamında. Sonra hemen aklıma geldi. Şimdi böyle bir challenge yaptığım için hemen böyle aklıma geldi. Aa, ben bunu söylememem lazım diye. Eve geldim. Tam bir şey söyleyecekken, televizyonu izlerken, haberleri mi izliyordum? Öyle bir şeydi. Tam onu izlerken bu geldi aklıma ve şikayet etmedim. Daha sonra başka şeyler de oldu ve şikayet etmedim. Tam dilimin ucuna geliyor ve duruyorum. Hani şikayet içeren kelimeler kullanmıyorum. İnanın öyle bir hoş, öyle bir mutlu oldum ki. Yani böyle bir değişik bir duygu. Bunu tavsiye ederim size. Sonra ertesi gün işe gittim. Saat 14 oldu, arkadaşları buldum. Dedim gelin bakalım ne yaptınız dedim. 24 saat geçti. Challenge'ınız nasıl geçti dedim. Hepsi de benim gibi şeyler söyledi. İlk başta birkaç kez yapmışlar. Alıştık ya buna. Yani her şeyden şikayet ediyoruz. Ondan sonra. Şimdi büyük bir şehirde yaşıyorsun, tabii ki trafik olacak. Yani trafikte söyleniyoruz ama büyük şehirde yaşıyoruz. Yani büyük şehirde çok araba var. O kadar yol yapılmıyor artık, neyse. Hani sabah akşam trafik oluyor. Ne yapacağız? Birbirimize saygılı olmamız lazım. Ondan sonra onlar da aynısını söyledi. İlk başta bir iki şikayette bulundum ama ondan sonra dilimin ucuna geldi ve şikayet etmedim. Gerçekten huzurlu. Huzurlu bir zaman dilimi geçirdim dedi. İyi dedim, çok güzel. Onlar da çok mutlu oldular bu şeyden dolayı. Yani bu 24 saatlik challenge'dan dolayı. Sonra dedim ki buna devam edelim kendimizce, devam edelim dedim ama olmadı. Yapamadık. Şimdi bazen aklıma geliyor, böyle bir şikayet ettiğimde, şikayet moduna girdiğimde aklıma geliyor ve durduruyorum kendimi. Ya çünkü şikayetin bir faydası yok. Ancak kendimizi yoruyoruz. Ya karşımdaki, yanımdaki insanı aşağı doğru çekiyorum. Onun da modunu düşürüyorum. Elimizden bir şey geliyorsa o şikayet edeceğimiz şeyle ilgili, konuyla ilgili düzeltebileceğimiz şeyler için
çalışalım, düzeltelim. Ama düzeltemeyeceğimiz, müdahale edemeyeceğimiz şeyler için de üzülmeye, şikayet etmeye hiç gerek yok. Böyle bir laf vardı. Aklıma bu geliyor. Dediğim gibi hani sonradan yapamadık ama şikayeti ne kadar azaltırsak hayatımızda o kadar daha mutlu olacağız diye düşünüyorum. Bunu size de tavsiye ederim. Gerçekten şikayet olumsuz cümlelerden, olumsuz davranışlardan biri ve bizi gerçekten aşağıya çekiyor. Yani huzursuz yapıyor. Şikayet ettikçe elimize de bir şey geçmiyor. Hatta şöyle bir şey vardı. Şikayet etme, talep et. İş yerinde düşünün. Nasıl bir örnek olabilir? İşte bir yerin temizliğiyle ilgili bir şey. Şimdi şurası temizlenmiyor diye ben şikayet ediyorum. Arkadaşıma söylüyorum. O söylüyor vesaire. Ama düzelmiyor. Yani onun yerine işte temizlik temizlikçi arkadaştan talep etsek veya ilgili kişiden talep etsek ya şurayı düzenlesene, şurayı temizlesene diye belki şikayet etmeye de gerek kalmayacak. İşte iş yerlerinde işlerin bir kişiye yığılması olayı var mesela bilirsiniz. Birçok yerde vardır bu. Sen daha iyi yaparsın hadi sana verelim diye. O kişi de şikayet eder ya bana işte çok iş yıkılıyor vesaire. Onun yerine bunu güzel bir dille anlatabilir. Hani talep edebilir. Ya ben tabii ki bunu yaparım sorun yok ama hani çok fazla üzerimde iş var. O yüzden bunu başkasına verebilir miyiz gibi. Hani şikayet etmek yerine talep etsek, talebimizi iletsek, bir yol göstersek daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bu arada 46 dakika olmuş, 47 dakika. Böyle doğaçlama konuşmak da kolay değil. Ee, önümde bir şey de yok. Sadece bu terk etmen gereken 9 cümle dedim ya 10. olarak da şey koyduk oraya. Şikayet etmemeyi koyduk. Ama gerçekten şikayeti hani bu kadar konuşmanın üzerine hangisi önemli derseniz bilmiyorum. Hepsi çok önemli ama benim yapmaya çalıştığım şeylerden biri de bu şikayet etmeyi kaldırmak gerçekten. Şikayet edince bir şey elinize geçmiyor. En azından düzeltmeye çalışalım. Diğer konular da önemli. Hani genç arkadaşlarım için de, öğrenci arkadaşlarım için de, diğerleri için de anlattığım örnekler faydalı olmuşsa ne mutlu bana. Bu videoyu tekrar videolar kısmında, canlı yayın videolar kısmında yayınlayacağım. Orada da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Konuşmamızı istediğiniz başka konu varsa onu da aktarabiliriz. Onu da yazabilirsiniz. Başka bir zaman böyle canlı yayınlar yapabiliriz. Diyerek isterseniz son verelim. Bir başka canlı